Bu, Kavai kuşunun son şarkısı. Soyu 1978'de tükendi. ...1700'lerde Britanya adası tarihte benzeri görülmemiş bir değişime hazırlanıyordu. İnsanlar burada ilk defa buhar gücünü kullanmayı öğrenmişti. Makineleşme artık yavaş yavaş üretimi ele geçiriyordu. İnsanlar kırsal alanlardan birer birer dağınık kentlere göç etmeye başlamıştı. Burada yaratılan üretim fazlası dış dünyaya satılarak küresel bir ağ kurulmaya başlanmıştı. Fakat burası tüm insanlığın üzerine bir kara bela gibi çökecek olan krizlerin fragmanını gösteriyordu. Ve henüz hiç kimse bunun farkında değildi. Zaman tüm canlıların aleyhine işliyordu. Britanya'dan başlayan ve tüm dünyaya yayılan üretim dalgası aynı zamanda sonu gelmez bir tüketim çağının da haberini veriyordu. Öyle ki üretimin yapılabilmesi, üretilebilecek malın bulunmasına bağlıydı ve zaman içinde tüccarlar doğadaki neredeyse her şeyin bu üretime ham madde olabileceğini fark ediyordu. Bu, doğayı yıllardır bilek gücüyle sömüren sonu gelmez iştahın, açlığını bastırabilmek adına artık dev makinelerden beslenebileceği anlamına geliyordu. Sanayi devrimi ilk önce döneminin 3. dünya ülkelerini vurdu. Hindistan gibi ham madde açısından zengin ülkeler birer birer sömürgeleştirildiler. Artık zamanın fethe dayalı toprak savaşları, köleleştirmeye ve sömürüye dayanan ham madde savaşlarıyla yer değiştiriyordu. Afrika, bugün adına Orta Doğu denilen coğrafya, Asya ve daha birçok bölgede birçok ülke bu paylaşımdan nasibini aldı. Endüstri devriminin asıl kurbanı insan değil, ekoloji oldu. İlk başlarda hiç kimse tarafından fark edilemeyen bu korkunç tahribat geri dönüşün sınırlarını bugün çoktan aştı.
Endüstri devriminden bu yana özellikle petrolün kullanılmaya başlamasıyla çoğu canlı türü sonsuza kadar tarihe karıştı. Dev ormanlar birer birer yıkılıp üretim alanlarına ve kentlere dönüştü. Bu yeni kentlere yapılan her bir göç yeni yaşam alanlarının açılmasını zorunlu kılıyordu ve bu yaşam alanları başka canlılardan çalındı. 17. yüzyılda 600 bin nüfusuyla dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip İstanbul, buna rağmen ormanlarla çevrili antik bir müzeyi andırıyordu. 300 yıl sonra endüstrileşmenin getirdiği göç dalgası bugün bu kenti 15 milyon nüfusuyla insandan başka hiçbir canlının yaşayamayacağı bir beton cehennemine dönüştürdü. Bu gibi kentlerin kurulması sadece kurulan yerleri değil, çevresini de derin şekilde değiştiriyordu. En önemli değişim, enerji ihtiyacı ve başka nedenlerle suyun sonu gelmez bir kaynak gibi kullanılmasıyla su kaynaklarının giderek tüketilmesi oldu. Bu bitmez israftan şans eseri kurtulan su birikintileri ise bugün kuraklığın pençesinde. Bu görüntüler dünyanın 4. büyük gölü olan Aral Gölü'nden. Bir zamanlar heybetli görünümüyle muazzam bir ekosisteme ev sahipliği yapan göl artık bir çölü andırıyor. Bu değişim yalnızca 14 yıl içinde gerçekleşti. Bu hızla devam edersek diğer göllerin kuruması 14 sene bile sürmeyecek. Zaman canlılığı giderek ölüme sürüklüyor. Kentlerden kilometrelerce uzaktaki bölgeler bile bu sürüklenişten payını alıyor. Dünyanın en soğuk bölgesi olan Antarktika'da 2020 yılında ölçülen hava sıcaklığı 20 dereceye kadar vardı. Bu sıcaklıklar her geçen gün yeni bir rekor tazeliyor ve buzullar önlenemez şekilde erimeye devam ediyor. Kuzey ve güney kutuplarındaki dev buzdağları ihtişamlı ama acı şekilde birer birer çöküyor. Kutup ayısı Umka bu çöküşün en simgesel kurbanlarından birisi. Bu zayıf düşmüş hayvan kuzey kutup noktasından kopan bir buz parçasının üzerinde 700 kilometre sürüklenip okyanusu geçtikten sonra Rusya'nın bir köyünde kendini kaybetmiş halde bulundu. Umka'nın kaderi onu yardımsever insanlarla buluşturup yaşam alanına geri göndermiş olsa da diğer birçok canlı onun kadar şanslı olamadı. Amazon'un sahipleri bugün bu şanssızlığı en derin şekilde yaşayan canlılardan bazıları. Burada yaşayan hayvanların çoğu ya nadir bulundukları için köle ediliyor, ya kaçak avcılar tarafından kurşunlanıyor ya da ateşe verilen ormanda yanarak ölüyor. Dünyanın akciğerleri bugün artık legal ve illegal bir ticaret merkezi. Kereste sanayi ve bugün birçok üründe kullanılan palm yağı ticareti bu durumun en büyük nedenlerinden ikisi. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi orman yangınları Amazon'da da artık alışılageldik bir durum. Bu yangınların çoğu kasti olarak çıkarılıyor.
İnsanlığın doğrudan neden olduğu yangınlardan en büyüğü ise yakın tarihte Avustralya'da yaşandı. Bu, insanın neden olduğu ve kendi gözleriyle sonuçlarına şahit olduğu yakın dönemin en büyük felaketi oldu. 240 gün süren yangında 8 milyon hektar orman küle döndü. 1 milyardan fazla hayvanın bu yangınlarda öldüğü tahmin ediliyor. Bu, bugün dünyada var olan insan sayısının yaklaşık 7'de birine denk gelen bir rakam. Dünyadaki dengeler oldukça hassastır. Bu dengelerde yaşanabilecek en ufak değişim tüm sistemin geri dönülmez şekilde değişmesine yol açabilir. 4,5 milyar yılda kendiliğinden oluşan dünya yalnızca 300 bin yıl yaşındaki insanoğlunun tahakkümü altında. Bu 300 bin yılda çoğu canlının nesli tükendi, çoğu orman çeşitli şekillerde yok edildi. İnsanlığın ufku onun sınırlarını çoktan aştı. Uzay hakkında edindiğimiz derin bilgilerle keşfedilen sonsuz genişliğe rağmen şunu kesin olarak biliyoruz. Etrafımızda dünyadan başka sığınacak yerimiz yok. Yakın komşumuz Venüs, eğer bu şekilde devam edersek bize ne olacağını anlatıyor. Gezegendeki muazzam sera gazı buraya gelen güneş sıcaklığını tutarak Venüs'ü adeta bir cehenneme dönüştürmüş. Bu gaz bugün dünyaya da ölümcül şekilde yayılmaya devam ediyor. İnsanlık bu haliyle gaz odalarında ölümünü bekleyen Nazi tutsaklarına benziyor. Tüm bunlara rağmen en hassas insanın bile gündelik yaşamın içinden çıkması ve verdiği zararı durdurması oldukça zor. Yıkımı durdurmak için oldukça köklü değişiklikler gerekli. Sosyal bir canlı olan insan bu değişime ancak tüm sosyal sisteminin değişmesiyle alışabilir. İnsanlığın geçmişiyle yarattığı ve artık çoğumuzun kölesi olmaktan başka çaresinin kalmadığı bu sosyal sistem eşsiz gezegenimizi gün geçtikçe soluklaştırıyor ve onu ikizi Venüs'ün sonuna hazırlıyor. Tüm bu korkunç gerçekliğe ve gerçekliğin bir kenara itilmişliğine rağmen artık giderek daha sık karşılaştığımız felaketler her gün şu soruyu hatırlatıyor. Ne zaman ve nasıl duracağız?